Dostlarım selamlar. Bugün uzun zamandır çok istenen bir ülke ile ilgili özel bir video ile karşınızdayım. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili 80 ilginç detayı bulacağınız videoya hadi gelin başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin federal düzeyde resmi bir dili yok. Ancak çoğunluk İngilizce konuşuyor. Aynı zamanda 1980'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanyolca konuşanların sayısı da 4 kat artmış. Amerikan yerlileri 1924 yılına kadar ABD vatandaşı olarak kabul edilmemiştir. Kızılderili vatandaşlık yasasının kısmen kabul edilmesinin nedeni binlerce Kızılderili'nin 1. Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda görev yapmış olmasıdır. 2. Dünya Savaşı başladığında Birleşik Devletler ordusu dünyada 19. sıradaydı ve Portekiz ordusundan daha küçüktü. 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Robert Taft, 1958 yılında bir okul projesi olarak 50 yıldızlı Amerikan bayrağının modern versiyonu tasarladı. Öğretmeni projeye B- notunu vermiş ancak Robert'ın tasarımı 1500 aday arasından seçilince notunu yeniden gözden geçirmeyi kabul etmiş. Amerikan bayrağındaki 13 şerit ilk 13 eyaleti temsil ederken yıldızlar şu anki 50 eyaleti temsil ediyor. ABD'de ırklar arasında evlilik 1776 yılında yasaklanmış ve 1967 yılına kadar izin verilmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkenti Philadelphia şehriydi ve 1776'dan yeni bir başkent bölgesi Washington DC'nin kurulmasının onaylandığı 1790'a kadar ABD'de 7 başkent daha vardı. Eğer Kaliforniya eyaleti bir ülke olsaydı dünyanın en büyük 7. ekonomisine sahip olacaktı. Ayrıca Kaliforniya'nın gayri safi yurt içi hasılası Rusya'nın 2 katıdır. Coca-Cola Mayıs 1886'da Atlanta, Georgia'da bir eczacı olan Dr. Pemberton tarafından icat edildi. Tuvalet kağıdı da 1857 yılında New York'ta Joseph Gayety tarafından icat edilmiştir. Statista'nın son verilerine göre Amerikalıların %98.98'inin tuvalet kağıdı kullandığı söyleniyor. Gelmiş geçmiş en uzun adam Robert Pershing Wadlow'dur. Boyu 2 metre 72 santimdi ve hayatının çoğunu geçirdiği Amerikan eyaleti olan Illinois'in devi olarak da biliniyordu. Bu arada beni uzun süredir takip eden dostlarım, ilk kez bir videomu izleyen dostlarım, kanalıma abone olarak beni çok mutlu edersiniz. Boeing'in Washington'daki fabrikası 472 milyon fit küpün üzerinde olup hacim bakımından dünyanın en büyük binası, neredeyse gezegendeki en küçük ülke olan Vatikan'a sığacak kadar da büyük. ABD Başkanı Harry S. Truman'ın aslında bir göbek adı yoktu. Ailesi bir isim üzerinde anlaşamayınca ona sadece S harfini vermişler. Dünyanın ilk elektronik bilgisayarı ENIAC'tı. Pensilvanya'da 1946 yılında inşa edildi. Basın ona dev beyin adını verdi çünkü bir insandan 2400 kat daha hızlı hesaplama yapıyordu. Kuzey Amerika 10-11. yüzyıllarda Vikingler tarafından keşfedildi ancak oraya yerleşmediler. Florida'da kilometre kare başına düşen timsah sayısı dünyanın herhangi bir yerinde olduğundan daha fazladır ve toplam 1.3 milyon timsah yaşıyor. Güncel verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde araç hırsızlığında ilk sırayı New Mexico'daki Albuquerque almıştır. Genel olarak ABD'de her 43 saniyede bir araba çalınıyor. 1803'teki Louisiana satın alımı Fransa'ya Mississippi'nin batısındaki bölge için 50 milyon frank ödenmesiyle ABD'nin büyüklüğünü 2 katına çıkarmıştır. Bu rakam modern ABD doları cinsinden yaklaşık 250 milyon dolardır. Satın alınan bölge gezegenin en büyük 12. ülkesi olan Suudi Arabistan'ın yüz ölçümüne neredeyse eşit bir alana sahip. New York için The Big Apple adının kullanılması, New York Morning Telegraph gazetesinin spor yazarlarından John Fitzgerald tarafından 1920'lerde yaygınlaştırıldı. Fitzgerald'ın yazılarında at yarışları için bu adı kullanması dışında New York caz sanatçıları için de The Big Apple ismi kullanılıyordu. İsmin gizemine yönelik birçok teori bulunuyor. ABD 21 yaş ile dünyadaki en yüksek asgari içki içme yaşına sahip. Mısır, Endonezya, Umman ve Sri Lanka gibi diğer bazı ülkelerde de içki içme yaşı aynı. Iowa'da bıyıklı bir erkeğin bir kadını öpmesinin yasa dışı olduğu yaygın bir şehir efsanesi. Bu efsane o kadar popüler oldu ki Iowa'daki birçok insan bu yasayla dalga geçiyor ve bu yasayı nasıl çiğnediklerini gösteren fotoğraflar çekiyor. ABD ve Rusya Küçük Diyomede ve Büyük Diyomede olarak bilinen Bering Boğazı'ndaki iki ada olan en yakın noktalarında sadece 3.8 kilometre uzaklıktalar. Daha da tuhafı bu iki ada uluslararası tarih çizgisiyle birbirinden ayrılıyor. Yani Rus adası ABD adasından 21 saat ileride.
Dünyanın şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklığı 56,7 santigrat dereceydi. Bu sıcaklık 10 Temmuz 1913 tarihinde ABD'deki Ölüm Vadisi'nde kaydedildi. 4 Amerikan başkan görevdeyken suikaste uğradılar. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley ve John F. Kennedy. Aralarında Bill Clinton ve Barack Obama'nın da bulunduğu en az 14 başkan daha öldürülmeye çalışıldı. Rusya 1867 yılında Alaska'yı ABD'ye sadece 7,2 milyon dolara sattı. Enflasyon oranı nedeniyle bu rakam 2017 yılında yaklaşık 111 milyon dolara denk geliyor ve bu rakam Paris Saint-Germain Futbol Kulübü'nün Barcelona'ya tarihin en pahalı futbolcusu Neymar için ödediği bedelin yarısı kadar. Sakız 1928 yılında Philadelphia'daki Fleer sakız şirketinde icat edildi. Walter Deamer çok esnek bir sakız keşfettiğinde yeni tarifler ve tatlar deniyordu. Dünyadaki en büyük kabartma oymağı Georgia'daki Stone Dağı'nda görülebilen konfederasyon liderlerinin oymasıdır. Jefferson Davis, Robert A. Lee ve Stonewall Jackson'ı tasvir etmektedir. 1790'dan beri Amerika'nın en kalabalık şehri New York'tur. Amerika'nın haritada ilk kez göründüğü 1776'dan 1790'a kadar Philadelphia en büyük şehirdi. Bugün New York, 2024 tahmini nüfusu olan 8,5 milyon ile 5 milyon nüfusu aşan tek Amerika şehri. İkinci sırada Los Angeles 3,9 milyonla yer alırken 3. sırada 2,7 milyonla Chicago bulunuyor. Kaliforniya'daki bir sekoya ağacı dünyanın bilinen en uzun canlısı olarak adlandırıldı. Yaklaşık 112 metre yüksekliğindeki bu ağaç Montgomery Woods Eyalet Koruma Alanı'nda bulunuyor. Özgürlük Anıtı 1886 yılında Fransa tarafından Amerikan halkına bir dostluk armağanı olarak sunuldu. Özgürlük ve demokrasiyi simgeliyor. Dünyanın ilk gökdeleni 1885 yılında Amerika'nın Chicago kentinde inşa edildi. Home Insurance binası 1931 yılında yıkıldı ancak dünyanın dört bir yanındaki modern şehirlerin görünümünü değiştirdi. Amerikalı Wright kardeşler 1903 yılında dünyanın ilk motorlu insan uçuşunu gerçekleştirdiler. Uçuşun gerçekleştiği Kitty Hawk, Kuzey Carolina'da şimdi bir anıt olarak bulunuyor. Biraz da keşiflerden bahsedelim. Christoph Kolomb yeni bir kıtayı ziyaret ettiğine inanmıyordu ancak Asya'nın bir bölümüne gittiğini ve dünyanın bir küre olduğunu kanıtladığını düşünüyordu. Bu nedenle orada bulduğu yerlere Kızılderili adını verdi. İngilizce olarak ifade etmem gerekirse Hindistan'ın İngilizce ismi India, yerler anlamına gelen Indians kelimesiyle de eşdeğer. Bu durumun nedeni Kolomb'un Amerika yerlerini Hintli sanmasıyla alakalı. Beyaz Saray, Amerikan başkanının resmi konutudur. İrlanda doğumlu bir mimar olan James Houben tarafından 18. yüzyılın sonunda tasarlanmıştır. ABD federal hükümeti yaklaşık 2,3 milyar dönüm araziye sahip. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arazilerin %28'inin hükümete ait olduğu anlamına geliyor. Amerika, farklı kültürlerin ve milletlerin kaynaştığı bir pota olarak biliniyor. Etnik kökenler şöyle: Almanlar %15,6, Afrikalılar %12,9, İrlandalılar %10,8, İngilizler %8,7, Meksikalılar %6,5, İtalyanlar %5,6, İskandinavlar %3,7 ve liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Ülkedeki ilk hayvanat bahçesi 1874 yılında Philadelphia'da açılmış. O zamandan bu yana nüfusun %50'sinin her yıl bir hayvanat bahçesi ya da akvaryumu ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Az önce biraz bahsetmiştim. Indiana ismi Kızılderililerin evi anlamına gelmekte. Ancak burada sadece yaklaşık 8.000 Amerikan Kızılderilisi yaşıyor. Dahası bugün Indiana'da 0 Kızılderili kabilesi bulunuyor. Tabii ki hepimiz bunun nedenlerini çok iyi biliyoruz. Her yıl 4 Temmuz'da bağımsızlık bildirgesini imzalayanların soyundan gelen çocuklar 13 orijinal eyaletin onuruna, özgürlük çanına sembolik olarak 13 kez dokunuyorlar. ABD Pentagon binası dünyanın en büyük ofis binasıdır ve 27,4 kilometre ile oldukça uzun koridorlara sahiptir. Teddy Bear bir av gezisinde yavru bir ayıyı vurmayı reddettiği için Başkan Theodore Roosevelt'in adını alıyor. Yani Teddy ismi Theodore'dan geliyor. Dünyanın en iyi elmaslarından biri Arkansas'tan geldi ve Sam amca olarak biliniyor. Kaba elmas 40,23 karat yani 8046 gram ağırlığındaydı ve özel bir koleksiyoncuya satıldı. ABD'nin büyük mühründe Amerikan toplumunun çeşitliliğine atıfta bulunan E Pluribus Unum yani çoktan tek sloganı yer alıyor. İlginçtir ki Brezilya'da da aynı Latince slogana sahip küçük bir şehir var. Buradaki referans yine toplumsal çeşitliliğe karşılık geliyor. Silikon Vadisi terimi bilgisayar, radyo ve havacılık teknolojilerinde dünyanın merkezi haline gelen Kaliforniya'daki Santa Clara Vadisi'ni ifade ediyor. Amerikalıların genellikle 16 yaşında araç kullanmalarına izin veriliyor. Ancak Güney Dakota gibi bazı eyaletlerde araç kullanma yaşı 14. Genç sürücülerin acemi ehliyeti olarak bilinen geçici bir ehliyet almaları gerekiyor ve yalnızca gözetim altında araç kullanmalarına izin veriliyor. Sıradaki bilgi Sivaslı dostlarımıza gelsin. ABD'de Norveç'in kendisinden daha fazla Norveç kökenli insan yaşıyor.
Amerikan İç Savaşı'nın en kanlı muharebesi, Pensilvanya'da yaklaşık 46 ila 52 bin kişinin ölümüne neden olan Gettysburg Muharebesi'dir. Savaşın temel nedeni, ekonomisi tarıma dayalı güney eyaletlerde yoğun olarak ucuz iş gücü mahiyetinde kullanılan köleliğin, ülkenin Kuzey Amerika'nın batı bölgelerine doğru genişlemesi nedeniyle tartışılmaya başlanması ve sanayileşmiş kuzey bölgelerinde uygulandığı gibi tüm ülkelerde yasaklanıp yasaklanmayacağı konusundaki anlaşmazlıklardı. Savaşın bitiminde güneydeki bütün kölelere özgürlük hakları verildi. Kısa süre sonra da oy kullanma hakkı kazandılar. ABD'nin güneyindeki köleliğe dayanan tarım ekonomisi de sona erdi. Amerikan İç Savaşı kuzeyin zaferiyle sona erdikten sonra savaşın sonuna yaklaşırken Kuzeyli Başkan Abraham Lincoln bir Güneylinin yaptığı suikast sonucu vurularak öldürüldü. Ülke bölünme tehlikesinin üstünden gelerek tekrar bir ülke olarak birleşmiş oldu. Savaşın sonunda güneydeki siyahilere birçok hak verildiyse de bunlar kısa süre içinde Güneyli beyazlar tarafından geri alındı. Ancak savaştan önce ABD'nin güney ve kuzey tarafları eşit zenginlikteyken savaştan sonra güney ekonomik yıkıma uğradı ve kuzey öne geçti. Amerika'da en çok ziyaret edilen şehir parkı her yıl 38 milyon ziyaretçisiyle New York'taki Central Park'tır. Park doğal bir kırsal alan gibi görünse de tamamen insan yapımı ve peyzaj düzenlemeleriyle yapılmıştır. 1636 yılında modern ABD topraklarındaki ilk üniversite olan Harvard kurulmuştur. Ülkenin sloganı "In God We Trust" yani Tanrı'ya güvenirizdir ve 1957'den beri tüm ABD kağıt paralarında yer alıyor. Bazı insanlar bu ifadenin kullanılmasına karşı çıkıyorlar çünkü dini içeriğinin Tanrı'ya inanmama haklarını ihlal ettiğini söylüyorlar. Kentucky'de arka cebinizde dondurma külahıyla dolaşmayı yasaklayan bir yasa vardı. Bu yasanın var olmasının nedeni at hırsızlarının dondurma külahlarını arka ceplerine koyup bir atın önünden yürüyerek onu evlerine kadar götürmeleriydi. Yakalandıklarında atın kendilerini takip ettiğini ve hiçbir şey yapmadıklarını söyleyebiliyorlardı. Dondurma külahı yasası bu at çalma numarasını yasa dışı hale getirmiş oldu. New Amsterdam, Hollandalıların Kürk ticaretiyle yoğun bir şekilde uğraştığı New Netherland'ın başkentiydi. 1664 yılında İngilizler bir ele geçirme operasyonu yaptılar ve koloni barışçıl bir şekilde teslim edilmiş oldu. İngilizler şehri ele geçirmeyi organize eden York Dükü'nün adını verdiler ve New York şehri de böyle doğmuş oldu. Güncel verilere göre Amerika'nın en mutlu eyaleti Hawaii. Onu Maryland ve Minnesota takip ediyor. Obezite Amerika için büyük bir problem. Amerika'daki yetişkinlerin %41.9'u obez. Kentucky dünyadaki bourbon'ın %95'ini üretiyor. İlginç bir şekilde eyalette 4.7 milyon varil bourbon ve sadece 4.3 milyon insan bulunuyor. Amerikan bayrağındaki 3 renk kırmızı, beyaz ve mavi farklı anlamları temsil ediyor. Kırmızı cesaret ve dayanıklılığı, beyaz masumiyeti, mavi ise adalet ve azmi temsil ediyor. San Francisco 1900 yılında mezarlıklarda yer kalmadığı, sağlık riskleri taşıdığı ve birinci sınıf gayrimenkuller üzerinde yer aldığı için şehirde defin işlemlerini yasakladı. Kaliforniya'nın resmi devlet hayvanı boz ayıdır. Ancak 1922'den bu yana eyalette boz ayıya rastlanmamıştır. Hawaii, Kaliforniya'dan yaklaşık 2400 mil ve Japonya'dan yaklaşık 4000 mil uzaklığıyla dünya üzerindeki en izole büyük nüfus merkezine sahip. Fransız mirası sayesinde Louisiana, diğer 49 eyalette kullanılan ortak hukukun aksine ülkede medeni hukuk sistemine bağlı olan tek eyalet. Webster kasabasında yer alan görmüş olduğunuz uzunluktaki isme sahip olan göl, Amerika'daki en uzun yer ismidir. Bloomington'daki Mall of America 4.87 milyon metrekaredir ve içine 7 tane olimpiyat stadyumu sığabilir. Şaşırtıcı bir şekilde bu kadar büyük olmasına rağmen ülkenin sadece 5. büyük alışveriş merkezi. Mississippi eyaletinin adı Ojibwe dilinde Mississippi yani büyük nehir kelimesinden geliyor. Yılda ortalama 10 inç yağmur alan Nevada, ABD'nin en kurak eyaleti. New Mexico'nun resmi bir eyalet sorusu var. Kırmızı mı, yeşil mi? Bu yemeğinizin üzerine hangi çeşit chili sosu istediğinizi ifade ediyor. Christmas cevabını verirseniz ikisini de alabilirsiniz. Outer Banks açıklarındaki sular, kum setleri ve güçlü akıntılar arasında 1000'den fazla gemi enkazına neden olduktan sonra Atlantik'in mezarlığı olarak tanınmaya başlamıştır. Dizisi de var, izleyenler olmuştur. Oregon, eyaletin mavi dağlarındaki bir mantar kolonisi olan dünyanın en büyük canlı organizmasına ev sahipliği yapıyor. Las Vegas, ABD'nin kurulduğu dönemlerde bir demiryolu geçiş istasyonu olması sebebiyle mafya ve organize çetelerin bulunduğu denetimden yoksun bir kentti. Bu durum 1900'lerin başına kadar sürdü. 1931 yılında kumarhanelerin ABD'de legal statü kazanmasının ardından eski bir gangster olan Bugsy Siegel burayı bir kumarhane merkezi şeklinde tasarladı ve bunu hayata geçirdi.
1940'lardan sonra artan ilgi şehrin nüfusunu ve ekonomisini de çeşitlendirmiş oldu. Sevgili dostlarım, böylelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne dair 80 ilginç detayla sizlerleydim. İlerleyen haftalarda yepyeni ülkelerle, yepyeni içeriklerle devam edeceğiz. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.